Realme GT2 şu anda fiyatının düşmesiyle de uygun fiyatta bence alınabilecek en mantıklı telefonlardan biri, ama bazı eksiler de var ve bunlardan en önemlisi, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. GT2'nin uzun kullanım testini yapacağız ve şu anki fiyatıyla almak ne kadar mantıklı, tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Son kısımda da en büyük rakibi olan Galaxy A54 ile ufak bir kıyaslamasını yapacağım. İlk olarak fiyatlarla başlarsak 12 GB RAM, 256 GB depolama ile 14.000 bandında rahatlıkla bulunabiliyor. GT2'yi alabileceğiniz satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan alabilirsiniz. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi ilk olarak Realme GT2 kutudan güzel, oldukça kaliteli bir silikon kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor ve bu adaptörün kutudan çıkması da önemli bir artı. Ekran altı parmak izi okuyucunun da bizlere sunulduğunu söyleyeyim. Tasarım yönünde Realme GT2, GT2 Pro ile neredeyse birebir aynı. Kamera yerleşimi, kamera boyutları dışında çok benzer tasarımlarla karşılaşıyoruz. Tasarımcının imzasını da arkada görebilmek mümkün. Fakat malzeme kalitesi GT2 Pro'ya oranla biraz alt seviyede. Yine de kalitesiz bir yapısı yok. Dayanıklı bir tasarım burada kullanılmış. 8.6 mm kalınlık ve 199 gramlık ağırlığıyla tek elle kontrolü gerçekten zor bir cihaz diyebilirim. Ama elde tutarken çok ağır hissettirmiyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inç AMOLED, Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus destekli 5 milyona bir kontrast oranıyla bu fiyat bandındaki S20 FE, A54 hatta fiyatının üstünde olan pek çok telefondan da çok daha iyi bir görsel deneyime sahip. Telefonu elinize aldığınızda ekranın farklı olduğunu kesinlikle hissediyoruz. Donanım kısmında Realme GT2'de Snapdragon 888'e yer verilmiş. Nispeten eski bir Yonga seti olsa da performans olarak hala sınırları zorlayabiliyor. 8 GB RAM, UFS 3.1 depolama biçimiyle fiyatının en hızlı, en tepkisel cihazıyla karşı karşıyayız. Realme UI arayüz açısından benim en beğendiğim arayüzlerden biri. Hem kullanım kolaylığı hem de sadeliğiyle gerçekten kaliteli hissettiriyor. Oyunlarda da 60 FPS iyi bir deneyime sahipken yüksek grafiklerde cihazı zorlasak bile bana mısın demiyor. Snapdragon 888 biraz fazla ısınan bir işlemci ama ısınırken performanstan ödün veren bir işlemci değil. Yani bu ısınma bize çok da olumsuz bir şekilde yansımıyor. Genel anlamıyla oldukça stabil bir performans alıyoruz. Kameralara baktığımızda arka tarafta en önemli kameramız kesinlikle ana kamera. 50 megapiksellik Sony IMX766 sensörünü burada görebilirken OIS desteğiyle de birlikte geliyor. Yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Ana kamera performansı sanki bir üst segment cihaz gibi hissettiriyor. Fotoğraflardaki genel kalite, renk doğruluğu, doygunluk bayağı iyi noktada. Yardımcı kameraları açıkçası çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kesinlikle kötü değil ama fiyatının ortalamasında. Özellikle ana kameraya oranla diğer kameraları düşündüğümde bayağı bir fark var diyebilirim. Videolarda da oldukça stabil 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta 16 megapiksel Full HD 30 FPS bir kameramız var. Dostlar, genel kamera deneyimini düşündüğümde ana kameranın hem yardımcı kameralar hem de ön kameraya oranla çok daha iyi bir noktada olduğunu söylemem gerekiyor. 5000 mAh batarya, 65 Watt hızlı şarja gelirken bu batarya ve hızlı şarj yetenekleriyle sıfırdan 100'e 33 dakikada tam olarak doldurabilmemiz mümkün ve bu adaptörün kutudan çıkması da önemli bir artı. Batarya performansı deneyim açısından GT2'de 120 Hz'de 7 saate varan ekran sürelerini görebiliyoruz. Yani bataryasıyla da üzecek bir telefon değil. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Realme GT2 Android 12 ile çıktı. Yani Android 16'ya kadar bir güncelleme desteğimiz var. Ama burada şöyle bir detay var. Realme güncellemeleri
pek düzenli dağıtmıyor. Yani sizin telefonunuza Android 13 güncellemesi şu anda gelmişken başka bir GT2 kullanıcısına 2-3 ay sonra bu güncelleme gelebiliyor. Yine de geç de olsa erken de olsa 3 yıl güncellemeyi alacaksınız. Kablosuz bağlantılarda en güncel teknolojilere yer verilmişken Dolby Atmos stereo hoparlörlere de sahip. Genel olarak da başarılı bir ses deneyimi var. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise maalesef herhangi bir dayanıklılığımız yok. Dostlar, şimdi en önemli kısım deneyim ve değerlendirmeye geçelim. Ekran ve kamera tarafında gerçekten üst seviye bir cihaz ve özellikle fiyatını oranla değerlendirdiğimde kameranın video performansı, ekranın genel deneyimi, kullanırken oldukça keyif veren bir ekran diyebilirim. Telefonda kamera birinci önceliğin ise açıkçası GT2. Hem fotoğraflar hem de videolarda OIS desteğinin oldukça iyi çalıştığını söyleyebilirim. Burada ana kamerada Galaxy A54'ten de daha iyi bir deneyimle karşılaşıyoruz. Performans konusunda da Snapdragon 888 oyunlar için tam bir fiyat performans işlemci diyebilirim. Deneyim olarak oyunlarda kasma donma sorunu yaşatmayan bir telefon. Ama telefonu zorladığımızda yüksek grafikli oyunlarda yarım saatin üstünde vakit geçirdiğimizde kesinlikle ısınıyor. Fakat elimizi aşırı rahatsız edecek seviyelere de gelmiyor. Yani çok aşırı ısınan bir telefonda değil. Oyunla işi olmayan gündelik bir kullanıcıysanız da video çekim haricinde telefon çok fazla ısınmıyor. Yani yorumlarda epey gibi veya bazı forum sitelerinde gördüğünüz GT2 çok fazla ısınıyor algısı bence kesinlikle yanlış ve son gelen güncellemelerle de ısınmanın daha da azaldığını söyleyebilirim. Yani performans ve ısınma konusunda da sorun yaşayacağımız bir telefon olduğunu düşünmüyorum. Evet, Snapdragon 888 performansıyla beni memnun eden bir işlemci ve burada sadece işlemci olarak değil 12 GB RAM de en önemli artılardan. Özellikle aynı anda 2-3 uygulama kullanıyorsanız arka planda uygulama yönetimi gerçekten başarılı. Normalde 10.000-15.000 bandındaki telefonlarda 2-3 uygulamayı aynı anda açtığımızda biraz yavaşlamalar olabiliyor. Ama GT2'nin çoklu uygulamalarda da gayet hızlı ve stabil çalıştığını söyleyebilirim. Yani performansta benden tam notu aldı. Ama bataryada verimli kısmında biraz geriye düşüyor. Çünkü GT2 biraz kamera, biraz sosyal medya, ortalama bir kullanımda 120 Hz'de 7 saat civarı ekran süresi verebiliyor. Galaxy A54 kullanmış birisi olarak da GT2 ile deneyimleri bir kıyaslamam gerekirse tasarımda, ekranda, performansta GT2 farkını net şekilde ortaya koyuyor. Kamerada da ana kamera ve video kalitesinde GT2 bariz şekilde üstünken A54'te ultra geniş makro kamera ve ön kamera konusunda kesinlikle öne geçiyor. Yazılım arayüz kısmında da Realme UI kullanım kolaylığı, akıcılık olarak da GT2'ye tam olarak optimize edilmiş. Yazılım deneyimi olarak Galaxy A54'te Realme GT2'de pişman edecek cihazlar değil. Bana soracak olursanız bu fiyatlarda Snapdragon 888 4K 60'da OIS desteği 65 Watt hızlı şarjıyla GT2 benim favori cihazım diyebilirim. Ve son olarak fiyatını oranla deneyimiyle not verecek olursam benden 8.5 aldı. Peki sizce Realme GT2 mi yoksa Galaxy A54 mü? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.